Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız bir kitap önerisi videosu yapacağım. Bu kitaplar çoğunlukla benim de ilgi alanım olduğu için şu anda polisiye üstüne. Bu videoda spoiler bulunmayacak. Eğer spoiler olarak geçebilecek yerler varsa size onları videonun sonunda kesit olarak göstereceğim. Eğer merak ediyorsanız spoilerlı hallerini de o zaman videonun sonuna kadar beklemenizi tavsiye ederim. Öncelikle arkadaşlar, eğer bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer ilk defa kanalımda bir video izliyorsanız da hoş geldiniz. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolara da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Başlarken şunu da belirteyim. Gerçekten kitap okuma alışkanlığı edinmeliyiz. Kitap okuma alışkanlığı şu an sahip olabileceğiniz en sağlıklı alışkanlıklardan bir tanesi. Yani türü fark etmez, klasik, fantastik hiç önemli değil. Ama kitap okumak zihninizi, beyninizi ayakta ve diri tutar. Aynı zamanda hem kelime hazinenizi genişletir hem hani gerçekten kitap okuduğu fark edilen insanlar var. Yani bir insanın kitap okuyup okumadığı çok fark ediyor. Onun haricinde polisiye seviyorsanız, ki ben çok severim çünkü gizem çözmeye bayılan bir insanım. O yüzden polisiye tavsiyeleri bu videoda vereceğim. Umarım beğenirsiniz. Aynı zamanda eğer ben polisiyeye başlamak istiyorum ama tam olarak nereden başlamak istiyorum emin değilim diyorsanız şöyle söyleyeyim. Agatha Christie bu konuda iyi bir örnek olarak bence geçiyor. Yani bunu benim söylememin ne manası var bilmiyorum ama Agatha Christie kesinlikle benim polisiye romanda yani tek adresim. Çok inanılmaz bir koleksiyonum var. Çok seviyorum. Yapabileceğim hiçbir şey yok bu konuda yani. Aşkıma hakim olamıyorum. Neyse ki kitap fiyatları bu arada bu kadar aşırı derecede fazlalaşmadan almıştım. Yani yoksa ben bu zaman biraz zor alırdım o kocaman şeyi toplayamazdım. Öncelikle şunu söyleyebilirim ki Agatha Christie ile Sherlock Holmes'un yazarı olan Sir Arthur Conan Doyle'un eserlerini, yani Sherlock Holmes ile özellikle Agatha Christie'nin klasik dedektifi olan Hercule Poirot'u eğer çok fazla karıştırıyorsanız ya da çok fazla karşılaştırmasını görüyorsanız şunu söyleyebilirim. Hangisini tercih edebilirsiniz? Öncelikle bana kalırsa Sherlock Holmes kesinlikle daha insan üstü yeteneklere sahip bir karakter olarak açıkçası görülüyor benim nezdimde. Ve karakterin hani böyle, evet yani kesinlikle mükemmel bir hani karakter ve kesinlikle harika serileri var ama şu anki zihninizde bazı şeyleri algılayamıyorsunuz. Ya da atıyorum mesela çok gözünüze bazı şeyler vuruluyor. Ya da Sherlock Holmes bir anda çok insanüstü bir şekilde bir şey anlamış oluyor. Yani birazcık farklı kısımları var. Ama Hercule Poirot'un olduğu kitaplarda genellikle şöyle oluyor. Yedirilmiş bir olay var. O yedirilmiş bir olayın yanı sıra genellikle Hercule Poirot bu arada asla istemeden olaylara karışıyor. Yani genellikle bu böyle. Ve bence şu çok önemli bir şey. Direkt dedektifin zihninden olayları görmüyor olmamız bence olayları kesinlikle daha iyi anlamamızı ya da o tahmin unsurunu beynimizde tutmamızı ve zihnimizi geliştirmemizi sağlıyor. O yüzden evet, yani her zaman dedektifimizin bir yakın arkadaşı olacak ve o yakın arkadaş her zaman bir kitap yazıyor olacak. Yani en azından ben bu tarzı seviyorum. Farklı tarzları da var ama mesela direkt karakterin zihninden, eğer karakterin gözünden anlatılırsa karakterin direkt zihninden geçmiyor olması gerekiyor bu tarz romanların. Yani çünkü sizin tahmin edebilmeniz sağlanıyor aslına bakarsanız. Ama şöyle bir detay var. Mesela eğer ya ben polisiye okuyorum ama polisiye okurken açıkçası neyi nasıl yapmış anlamıyorum diye düşünüyorsanız. Polisiyede şöyle bir kural var. Kural demeyeyim ama yani şöyle bir gerçek var. Eğer polisiye okuyorsan ve sana durduk yere çok bağlantısız, yani asıl tema ile bağlantısız bir şey veriyorsa o bir ipucudur. Bu kadar basit aslında. O ipuçlarını hissetmeye çalışmanız lazım. Eğer polisiyeye başlarsanız da Agatha Christie'den başlamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hercule Poirot'un farkına geleyim şimdi. Hercule Poirot'un farkı. Bu arada Agatha Christie'nin sadece Hercule Poirot üzerine ilerlemiyor. Farklı türde de var. Hatta bir dedektif olmayan hikayeleri de var. İlla Agatha Christie'yi bir yerlerden duymuşsunuzdur zaten. Ve Agatha Christie genel anlamda bir polisiye yazarı zaten. Ve inanılmaz derecede fazla romanı var, fazla hikayesi var, bazıları birleştirilmiş olan vesaire. Ama kesinlikle eğer bir polisiye okuruysanız mutlaka okumanız gerekiyor. Yani
Bence kesinlikle bu konuda asla şey yapmayın, tereddüt bile etmeyin. Bulun ve okuyun. Çünkü bazı hani, çünkü çoğu eseri aynı zamanda hani kült olarak da geçebilir bana kalırsa. Hercule Poirot'a geleyim, bir konuyu çok dağıtmadan. Hercule Poirot böyle ufak tefek bir adam. Çoğu insanın ciddiye almayacağı ilk görüşte bir adam. O Sherlock'un olduğu gibi inanılmaz derecede işte böyle heybetli, sözünü geçiren bir insan değil. Daha çok zihnen olayları çözüyor. Birazcık ufaktan bir hani böyle sinsilik denebilir. Bir hani şeyi var, o zeka pırıltısı var. O sinsilik, zeka pırıltısı var ve o sinsiliğini gerçekten çok güzel bir şekilde kullanıyor. Ve çoğunlukla işte kitapların sonunda, hikayenin sonunda her zaman işte böyle artık yapılabilecek her şey yapılmıştır. Ve Poirot oturur. Artık gözlerimizi kapatıp düşünmeliyiz moduna geçer. Bu da onun klasiklerinden birisi. Ve Hercule Poirot'un bu hani şeyinden ben mesela daha çok hoşlanıyorum. Çünkü evet her şeyi görüyorsun ama çözemediğin bir şey var. Ve onu çözebilmek için bir bit yeneği hissediyorsun. Onu çözebilmek için beyninin dinlenerek bu olayları tek tek analiz etmesi lazım. Aslında zihnini durmadan çalıştırarak küçük gri hücreleriyle bu olayları çözüyor. Ben o yüzden Hercule Poirot'un eserlerini okumaktan daha fazla zevk alıyorum. Ama kesinlikle Sherlock Holmes'un yeri apayrı bir şey. Ona değinemem bile. Aynı zamanda Türk olan polisiye yazarlarımız da var. Türk olan polisiye yazarlarımızdan önerebileceğim kitaplar şu an aklımda yok ama ekrana yazıyorum. Bir iki tanesini okudum, diğerlerini okumadım ama çok duydum. O yüzden şimdilik tavsiye ediyorum. Şimdi ilk olarak Noel'de Cinayet kitabımızla devam edebiliriz. Ben bu kitabı şeye açıkçası biraz benzettim. Yani acı kahve olayına. Çünkü bunda da işte bir vesileyle, bu kitapta mesela Noel vesilesiyle bütün aile toplanmış ve ailedeki önemli bir şahıs öldürülüyor. Öldürülen bu kişiden nefret etmek için herkesin bir sebebi var. Bakalım Herkül bu olayı çözebilecek mi? Çözer. Poirot'dan bahsediyoruz. Bazen çözememiş gibi bıraksa da olayları çözer. Ve diğer kitap Ölümle Randevu. Bu kitapla ilgili işte bahsedebileceğim şeyler. İşte bir cinayet olduğu mesela bir iğne iziyle falan anlaşılıyor. Mesela bu kitapta bir cinayet olduğu böyle ilk bakışta anlaşılmıyor. İncelendikten sonra anlaşılıyor. Ondan sonra bir zaman kısıtlaması var. Zaman kısıtlaması içerisinde çözülmesi lazım. Ben bunları mesela o zaman kısıtlamasını siz de hissediyorsunuz ve zaman kısıtlaması ve o yüzden böyle siz de bir an önce o kitabın bitmesini, bir an önce olayların çözülmesi, nasıl ilerlediğini, olayların görmek istiyorsunuz. Bu aynı zamanda psikolojik olarak da işte narsist bir annenin işte çocuklarına karşı baskıcı tavrından, çocukların isyanından falan da bahseden bir hikayesi var. Olay örgüsü var. O yüzden beğenebileceğinize inanıyorum. Ve diğer bir kitap. Arka Sokaktaki Cinayet. Bu kitapta bir kilitli oda cinayeti var. İnsanların statülerini, mevkilerini koruyabilmek için ne kadar ileriye gidebileceğine dair bence çok güzel bir örnek. Okumanızı çok şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada ben gerçekten bu kitabı mesela çok beğendim. Hatta şöyle söyleyeyim size, bu kitabın arkasında yazan kitapla ilgili soruları da okumak istiyorum. Silahı sağ elinde tutan bir kadın kendini şakağından vurmayı başarır. Çok gizli askeri planların kaybolmasıyla hayalet görüntüsünün arasında nasıl bir bağ vardır? Sir Gervais, ben bu isimleri kısaltarak okuyayım. Sir Gervais'in ölümüne neden olan kurşun odanın diğer köşesindeki aynayı nasıl tuzla buz etmiştir? Güzel Valentine tatile gittiği Rodos adasında içine düştüğü karmaşık aşk üçgeninden canını kurtarmak için adayı bir an önce terk etmeli midir? Genellikle böyle şeylerin cevabı evet oluyor bu arada. Hercule Poirot esrarengiz 4 olayla karşı karşıyadır ve tüm olaylarda gerilim en yüksek noktadadır. Arka Sokaktaki Cinayet. Bence okuyun. Israr etmiyorum ama bence okuyun. Ve kitap 4 olayı anlattığı gibi şöyle 4 tane şeyden oluşuyor. 4 bölümden oluşuyor. Bence okuyun. Bu kitap daha çok 4 tane hikayenin derlemesi şeklinde. İlk hikaye Arka Sokaktaki Cinayet. Ve ben 4 hikayeyi de beğendim ama bu sanki doğaüstüymüş gibi olan, böyle anlaşılamayan en başta kısımları mesela daha çok seviyorum bütün polisiyelerde. Sanki bir şeyi doğaüstüymüş gibi gösterip böyle anlayamıyorlar önce.
Ondan sonra aslında hiçbir şeyin doğrusu olmadığı ortaya çıkıyor falan. O yüzden o kısımları birazcık daha fazla seviyorum. Ve Nil'de Ölüm. Eğer doğru hatırlıyorsam ben bu kitaptan ilk videomda falan bahsetmişimdir. Şuralara bir yerlere koyuyorum o videoyu da. Ve bu kitabın filmi var. Belki filmi izlemişsinizdir. Filmi izlemediyseniz önce filmi izleyin, sonra kitabını okuyun. Kitap çok iyi. Kitap çok çok daha iyi. Yani ama kitabını okuyun. Ama şöyle bir problem var. Çoğu Agatha Christie hayranının arasında bazı tartışmalara yol açan bir kitap bu. Ben de açıkçası öyle düşünüyorum. Biraz Agatha Christie'nin, hatta eğer hayatını da incelerseniz, bu kitabı yazdığı dönem hayatında çalkantıları olan bir dönem. Ya daha doğrusu Agatha Christie'nin hayatında çalkantılı olmayan bir dönem bence yok. Ama özellikle bu Nil'de Ölüm biraz kolaya kaçılmış ya da yanlış çözülmüş olarak hayranlar tarafından düşünülen bir hikaye. Ben de açıkçası biraz öyle düşünüyorum. Çünkü bazı şeyler çok aşırı bariz. Ve o kadar bariz ki bariz olan kısımlar insana batıyor. Yani burada bir mantık hatası var, hissediyorsun. Ve gerçekten düşündüğünde orada bir mantık hatası var. Çünkü niye onu yapabilecekken bunu yapsın ki, ya da niye bunu yapabilecekken onu yapsın ki? Bunların hepsi çok mantıksız. Mantıksız olduğu için de biraz eleştiri almış bir kitap. Ama çok kalın bir kitap. Yani ben bu kitabın nasıl o kadar kalın olduğunu bilmiyorum. Benim için mesela çok kısa bir hikayeymiş gibi geliyor düşündüğüm zaman. Ama bence yine de okuyun. Bence bir şans verin. Ya en sevdiğim Agatha Christie kitabı değil ama okunur yani. Özellikle bir gemi seyahatine çıktıysam ben okurdum. Bu kitapla ilgili olarak da bu da Sessiz Tanık. Ben bu kitabı çok aradım öncelikle. Yani ben bu kitabı yaklaşık 5 sene falan aramış olabilirim. Ya da durmadan karşıma çıkıyordu. 2 tane kitap var öyle. Diğeri hangisiydi hatırlamıyorum ama Sessiz Tanığı sanırım ben durmadan bir yerlerde görüyordum ama asla alamıyordum. Çünkü o sırada daha önce hiç görmediğim başka ve daha çok ilgimi çeken Agatha Christie kitaplar oluyordu. Ve mesela onların 5'ini alıp bunu bırakıyordum. Ve böyle 5 sene falan almadım ben bu kitabı. Ama aldım sonuç olarak. Sonuç olarak aldım. Sonuca bakalım. Bu kitapla ilgili olarak da şunları söyleyebilirim. Yine Hercule Poirot'a bir mektup gidiyor ama bu sefer ölmüş ve ölümüne geç kalmış bir kişiden mektup gidiyor. Ve bu kitapta miras için nezaket maskeleri altında o akrabaların, o yakınların ne kadar ileriye gidebileceğini, ne kadar bu kadarını da mesela akrabanız yapmaz demek isteyeceğiniz tarzda şeyler var. O yüzden ilginizi çekerse bunu da okuyabilirsiniz. Hatta bunun arkasını şöyle okuyayım. Emily'nin başına gelenler için herkes yaramaz köpeği suçladı. Ama topa basarak merdivenlerden düşen Miss Emily bunun bir kaza olmadığını, akrabalarından birinin kendisini öldürmek istediğine inanıyordu. 17 Nisan'da Hercule Poirot'a bir mektup yazarak şüphelerini dile getirdi. Her nedense mektup ünlü dedektifin eline 28 Haziran'da geçti. Ama bu arada iş işten geçmişti ve Emily ölmüştü. Ve bu aylık kitap önerileri videosu bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aşağıya kitap öneriniz varsa kitap önerilerini de yazabilirsiniz. Bu kitapları okuduysanız kitaplar hakkında ne düşündüğünüzü de yazarsanız çok sevinirim. Siz de umarım Agatha Christie okumayı seviyorsunuzdur. O zaman görüşmek üzere bir dahaki haftaya. Bir dahaki hafta yeni gelecek olan videoyu kaçırmak istemiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi size spoilerlı olan kısım geliyor. Ya bence farklı bir bakış açısı, evet, ama atıyorum hani gerçekten bu kadar organizasyona gerek yoktu. Bu kadar olayları riske atmaya gerek yoktu. Yani en başında hiçbir düğün, hiçbir şey olmadan da o kadını öldürüp mirasa konulabilirdi. Ya da hiçbir şey olmadan. Yani spoilerlı olarak da şunu söyleyeyim. Bu kitapla ilgili yani evlenilmeye, o kadar törene, o kadar herkesin işte kardeşler arası işte erkek kavgasına falan ihtiyaç yoktu ya. O kadar yani hani gerek yoktu. Bazı şeyler çok zorlama gibi olmuş. Hani normal olan akışta ya da hayatın normal işleyişinde olmayan şeyler. O yüzden yani ya da olmayacak şeyler ya da eğer bunlar yapılırsa hani gerek yok ki. Yani sessiz sedasız da halledilebilecek bir cinayet. Açıkçası bu kadar abartılarak yapılması çok gereksiz ve saçmaydı. O yüzden bu kitap birazcık benim için yani.